Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sizlerle sıklıkla yaptığım cevizli kurabiye tarifimi paylaşacağım bugün. Malzemelerimize bakıp hemen yoğurma işlemine geçelim. 2 adet yumurta, birinin akını üzeri için ayırdım. 1 su bardağı pudra şekeri, 3-4 yemek kaşığı Hindistan cevizi, 1 paket kabartma tozu ve vanilya, alabildiğince un, 1 paket katı yağ. Ben margarin kullandım, dilerseniz tereyağı kullanabilirsiniz. Şimdi yoğurma işlemine geçiyoruz. Yağımızı ve yumurtalarımızı yoğurma kabına alalım. Üzerine pudra şekeri ve Hindistan cevizimizi ilave ediyoruz. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar azar azar un ilavesi yaparak hamurumuzu hazırlayalım. Hamurun kıvamı ne sert olacak ne de çok yumuşak bir hamur olacak. Bu arada kabartma tozu ve vanilyayı da üzerine ekleyelim. Benim hamurum için 3-3,5 su bardağı un yeterli geldi. Siz de ununuzun kalitesine göre azar azar ilave ederek kıvamını ayarlayın. Artık hamur toparlanmaya başladı. Çay saatleri için 10 dakikada hazırlayacağınız bir kurabiye. Hem lezzetli hem de çok kolay bir kurabiye. Ve bu şekilde yoğurma işlemimizi tamamlayalım. Hamurumuz bu şekilde hazır. Şimdi istediğimiz kıvama gelen hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayalım. Önce yumurta akına, daha sonra da iri çekilmiş cevizimize batıracağız. Bütün hamurları eşit şekilde paylaştırıyorum. Böylelikle yuvarlayıp hazırlaması daha hızlı oluyor. Şimdi kurabiye hamurlarımızı artık yuvarlama işlemine geçebiliriz. Tepsimi bu şekilde hazırladım. Ben yağlı kağıt sermeyi tercih ediyorum. Hamura kattığım Hindistan cevizi ayrı bir aroma veriyor. Büyüklüğü bu şekilde yeterli. Önce yumurta akına, daha sonra cevize batırıp yağlı kağıt serilmiş tepsimize aralıklarla diziyoruz. Bu ölçüden bir tepsi cevizli kurabiye elde ettik. Şimdi 175 derece önceden ısıtılmış fırında hafif pembeleşinceye kadar pişirmeye geçelim. Ve kurabiyelerimiz hazır. Evimiz gibi kurabiye kokusu sardı. Siz de mutlaka bu tarifi deneyin. Kurabiyelerimiz piştikten sonra bu şekilde görünüyor. Altı da gayet güzel kızarmış. Şimdi ben size sıcakken içini göstereyim. Birazcık dinlendikten sonra hamur kendini toparlayacaktır. Videolarımı beğeniyorsanız ücretsiz abone olmayı, zil tuşunu açmayı unutmayın. Böylelikle eklediğim videolardan haberdar olursunuz. Sormak istedikleriniz için yorum kısmına yorum bırakmanız yeterli. Ben anında cevap vermeye çalışacağım. Farklı tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.